Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu izledikten sonra beğendiyseniz like butonuna basmayı ve yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Her türlü sorunuzu aşağı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da cevaplayacağım. Şimdi bugün burada bakın şöyle şu renkte bir Alize Puffy ipim var. Bakın normal ilmekli, ince ilmekli değil. İlk defa öğrenenler de olacaktır hayatında. Bu ipi ilk defa alanlar da olacaktır. O yüzden detaylı böyle tane tane güzelce anlatacağım. Sıkılanlar videoyu hızlandırıp atlaya geçebilir. Şimdi bugünkü modelimiz burada bakın kuralını yazdım. 6 sırada tekrarlayan, çok basit ama bakın buradan hiç gözünüz korkmasın. 6 sırada kendini tekrarlayan çok farklı bir baklava modeli anlatacağım. Daha önce standart bir modeli anlatmıştım. Milyonlarca izlendi. Hala daha izleniyor. Yeni modeller istendiği için bunu çektim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ipimi gösteriyorum. Bakın ipim böyle çok güzel bir ton. Bu rengi almak isterseniz hemen renk kodunu sizlerle paylaşıyorum. Rengi 490. Bakın Lot'la yazıyor. Bunu güzelce ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben bu ipten arkadaşımın bebeğine hediye öreceğim, battaniye öreceğim. Toplam 6 tane aldım ve size bu şekilde kuralını çizdim. Hep beraber başlayacağız. Önce size küçük bir parçada anlatımını yapacağım. Siz bunu daha büyük parçalara uyarlayabileceksiniz. Hazırsanız başlıyorum. Burayı çizerken de anlatacağım. Bakın şöyle kuralımız bu şekilde. Birinci sıra bu şekilde, ikinci sıra, üçüncü sıra nasıl başlayacağımızı da anlatacağım. Buradaki tek olan çubuklar tek örülüyor. Şunlar çapraz. Kırmızılar her zaman üstte olacak ve sarı kutucuklar model ortasında tekrarlayan kısımlar. Yani burası modelin başı, battaniyenin sol başı, bu da sağ başı. Burası tekrarlıyor ve çift ilmekli sayılar her zaman çift katlar ile başlayacaksınız. Yani kaç örmek isterseniz örün, kaç ilmek örmek isterseniz örün, çift sayı olması püf nokta. Ayrıca şurada da not aldım, bakın 90'a 90 santimetre bir bebek battaniyesi örmek isterseniz 56 ilmekle başlayacaksınız. 6 adet ip gerekiyor. 90'a 90 için 6 adet ip. Ama 1 metre battaniye örmek isterseniz de 62 ilmek ve 8 adet ip gerekiyor. Bebek battaniyesi için iki türlü, bakın şu kısımda yazdım zaten. Aşağıda yorumları da sabitlerim. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tanesini açarak başlayalım. Çizin arkadaşlar. Çizdiyseniz şöyle videoyu durdurup ekran görüntüsü alıp bunu böyle bir defterinize çizin ve benimle birlikte sol yanınızda böyle bulundurun. Şimdi başlıyorum. Burada 14 ilmek üzerinde anlattım ama size şu sarı kutucukların tekrarını nasıl olduğunu göstermek için 20 ilmekle başlayacağım ve 20 ilmek üzerinde anlatacağım. Siz şu an örüyorsanız 20 ilmek falan başlamayın. Ya bebek battaniye örüyorsanız ya 62 ilmek başlayın ya da 56 ilmek. 90'a 90 santimetre ölçüsünde olmasını istiyorsanız 56 ilmek. 1 metre bebek battaniyesi örmek istiyorsanız da 62 ilmek başlayın. Şu an siz 56 veya 62 ilmeğinizi seçtiniz. Ben de 20 ilmekten anlatacağım için 20 ilmeğimi seçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın şuraya takıyorum. 20 ilmeğim bakın şu kısım. Yani bu kısımda battaniyemizi yukarı doğru öreceğiz arkadaşlar. Siz şu an ilmeğinizi 56 veya 62 ilmek veya tek kişilik yapacaksanız daha büyük ilmekle seçtiniz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu kısmı, battaniyeme ait olacak olan bu taban kısmı sol tarafa alıyorum. Şöyle ilmeklerim de burada dursun ki inşallah sığıyordur ekrana. Şöyle aldım. Burası benim battaniyemin tabanı. Bu kısımda örecek olduğum ip arkadaşlar. Bunu bir masada yaparsanız daha iyi olur. Şöyle öncelikle birinci kısmı görelim. Şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İşaretli olan böyle kuralımı aldım yanıma. Birinci sıra bu. Sağ baştan başlıyoruz. Her zaman bu modeli, bu battaniyeyi örerken sağ baştan başlıyoruz. Yani sağ baş burası. Size göre anlatıyorum. Şimdi burada toplam 20 ilmek var. Sizin de önünüzde 62 veya 56 ilmek olması lazım. Bebek battaniyesi örenlere sesleniyorum. Daha büyük olanlar, daha büyük örenlerin de muhtemelen 80 küsur ilmek var şu an burada. İşte her neyse kaç ilmek seçtiyseniz koyduk önümüze. Ve
Son ben 20. ilmeğimi tutuyorum. Siz de en son kaçıncı ilmekte bitirdiyseniz, yani mesela 62. ilmek, 56. ilmek veya 80 küsürle başladıysanız, atıyorum 82 ilmekle başladınız, tek kişilik örmek istiyorsunuz, 82. ilmek son ilmeği tuttum. Bu kısımda da ördüğüm ipim burada böyle arkada şu kısımlarda yürüteceğim bunu. Öreceğim sürekli böyle yürüteceğim demek istedim. Ama burası sabit kalıyor. Hatta şuraya şöyle bir tane bir şey koyayım. Başlıyorum. Bakın burada mavi renkli işaretleyicim var ve hemen önündeki 20. ilmeğimi tuttum. İlk iki tanesi bakın arkadaşlar tek gidiyor. Bir tane tek ördüm, bir tane tek ördüm. Sağ baştan sol başa doğru ilerlediğim için buradaki kuralı uygulamaya başlıyorum. Bunu tuttum 20. ilmeğimi. Sırada gelen bakın ilmeğimi arkasından şöyle çıkartıyorum. Tek ördüm. Bakın tek örmek bu demek. Tekrar gösteriyorum. İyi izleyin. 20. ilmeğimi tuttum. Şu sol elimdeki 20. ilmeğim. Sırada gelen ilmeği arkasından çıkarıp içinden böyle geçirip yukarı doğru çıkardım. Tek ördüm. Hemen 19. ilmeğim, yani burada bakın görüyorsunuz. Şu. Tek diyor. Hemen tek örüyorum bunu da. Şunu örüyorum. Sırada geleni örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Tek ördüm. Gördüğünüz gibi. 2 tane tek ördüm. Buradaki şekli falan anlaşılıyordur umarım. Şimdi artık model az çok böyle sola doğru gitmeye başladı. Bakın köşem artık bu. Bu benim köşem. Battaniyemin köşesi. 2 tane tekimi ördüm. Şimdi sıra çift, yani pardon çapraz. Şimdi bu çaprazda kırmızı ve mavi ne demek? Kırmızı olanlar her zaman üstte olacak. Ne demek yani? Diyor ki sağdan sola üstte olacak demek istiyor. Çapraz yapacaksın ve sağdaki ilmeğin üstte olacak. Hemen ne demek istediğini gösteriyorum. Şu arkada yürüttüğümüz ipti. Tabanda çaprazlama işlemi yapıyoruz. Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Umarım size gösterebiliyorumdur. Şu iki tanesini bu şekilde değil. Çünkü neden? Bakın bunun aynısı olacak. Kırmızı üstte olacak. Bu şekilde sol ilmek üstte olacak şekilde çaprazladım. Tutuyorum elimle ve sırada gelen ilmeği, bakın şu sırada bu geliyor. Bunun içinden geçirip yukarı doğru çıkartıyorum. Sonra bir sonra gelen hemen yanındaki bu arkadaki ilmeği de diğerinin içinden çıkartıyorum ve çaprazımı bu şekilde kuruyorum. Bakın battaniyemin ilk sırası oluşuyor. Şunlar tabanı. Görmüş olduğunuz gibi soldaki ilmek üstte. Bakın sol çapraz. Yani şu. Şimdi bunu yapıyoruz. Burada ne demek istiyor? Battaniyemin taban ipi buydu. Bu da sırada yürüttüğüm ipti. Bunu sık sık hatırlatıyorum ki yaparken karıştırmayın. Şimdi sırada ne diyor? Kırmızı üstte. Sağdan sola giden ip üstte. Yani bu şekilde değil, tam tersi bu şekilde çaprazlıyorum. Ve sırada gelen ilmeği, bakın boştaki bu ilmeği önce ilk gelen ilmeğin içinden çıkardım. Sonra hemen bir sonraki şu üstteki kalanını da bir sonraki ilmekten çıkarıyorum. Şimdi düzenliyorum arada bir bakalım. Çünkü ilk sırayı daha tam model oturmadığı için karıştırabilirsiniz. Aslında çok kolay. Bakın çaprazlamalarımı yaptım. Bakın. Tek tek çapraz çapraz ve burada çaprazların hangisinin üstte olduğu zaten gösteriyor. Şimdi sıradakine geliyorum. Bakın 2 tane tek diyor. 1 2. Hemen 2 tanesini tek çıkıyorum. Bakın bu benim battaniyeme ait olan ipti. Devam ediyorum. Bunu aldım. Sırada gelen ipi, pardon ilmeği bunun içinden geçirip yukarıya çıkarıyorum. Sonra bir tane daha tek yapıyorum. Bakın şunu yapıyoruz. Hemen tek. Çıktım. Devam ediyorum. Şimdi sarı bölgenin sonuna geldim. Bakın sarı bölgenin sonuna geldim. Sonrasında burası geliyor. Şu anda sarı bölgeyi bitirdim. Sarı bölgeyi tekrar ediyorum. Yani tekrar başa döndüm. Bakın şuradayım.
buradayım. Tekrardan sarı bölgeyi tekrar ediyorum. Şimdi sizin ilmekleriniz burada çok olduğu için sonuna kadar, sondaki kalan ilmeklere kadar sarı bölgeyi tekrar edin. Ben de tekrar ediyorum. Ne diyor? Çaprazlama yapıyoruz arkadaşlar. Soldaki ilmek üstte olacak. Buraya göre. Bakın bu şekilde değil. Bu şekilde. Çaprazladım. Sırada gelen ilmeği içinden geçiriyorum. Sonrasında bir sonraki ilmeği de diğer çaprazladığımın içinden geçirdim. Devam ediyorum. Bu arada arkadaki bu ilmekleri de düzelterek geçirelim. Bakın şimdi yine çaprazlama yapıyorum. Ne diyor? Bu sefer de tam tersi. Bu şekilde çaprazlama yapacağız. Yani bakın 2 ilmek, ne diyor burada? Kırmızı üstte, yani sağdan sola üstte. Sağdan sola olan üstte demek. Bu şekilde. Yani bu şekilde değil. Bu sefer soldaki üstte oluyor. Sıra bunda. Sağdaki üstte. O yüzden bu şekilde yaptım. Sırada gelen ilmeği alıyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra bakın tekrardan sırada gelen ilmeği aldım. İçinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Sonra 2 tane tek. 2 tane tek yapıyorum. Sarı bölgeyi tekrar ediyoruz. Az önce de yapmıştık. Sonra yine 2 tane tek yapıyorum. Bakın. Şimdi buradaki ilmeklerde sona geldik. Şimdi sarı bölge bitti. Tabi siz daha çok ilmekle çalıştığınız için bu sarı bölgeyi tekrarlayacaksınız. Bakın 2 tane tek çıktıktan sonra sarı bölgeyi tekrarlıyorum ve devamında yine buradaki çaprazı yapıyorum. Yani sürekli sarı bölgeyi sonuna kadar tekrar ediyorum. Ta ki son 6 ilmeğe kadar sayıyorum. 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Sizin ilmekleriniz, battaniyeniz daha büyük olduğu için siz burayı tekrarlayacaksınız şu kısma. Son 6 ilmeğe geldiğimiz zaman şu kısmı yapıyoruz. Arkadaşlar ben 20 ilmekle çalıştığım için 2 defa sarı bölge tekrarı yaptım. Şimdi son 6 ilmeğe geldiğimiz zaman sarı bölgeleri bitirdik. Artık ortada tekrar yaptık sürekli ve son 6 ilmekte de bu kısmı uyguluyorum. Ne diyor? Bakın soldan sağa çaprazlıyorum ve kırmızı üstte, yani soldaki üstte, arkadaki ilmekten geçiriyorum. Sıradakini de geçiriyorum. Evet, şimdi devam ediyorum. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Tekrar çaprazlama yapıyorum. Sağdan sola kırmızı üstte. Bu şekilde yaptım. Tekrar bakın. Şu an buradayız. Bakın şuradayız. Şöyle yapıyorum. Ve sırada gelen ilmeği geçirdim. Tekrardan bakın şundayız. Geçiriyorum. Çaprazlamalarımı yaptım. Sonra da 2 tane tek. Yani bunun ve bunu yapıyoruz. 2 tane kaldı görmüş olduğunuz gibi battaniyemde. Bunu da bu şekilde geçiriyorum. 1 ve 2. Evet, bitti. Battaniyemizin ilk sırasını bitirmiş olduk. Evet, şimdi birinci sırayı bitirdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi birinci sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci sıranın bittiğindeki hali bu şekilde. Şu an hiçbir şey benzemiyor ama birazdan model oturunca ortaya çıkacak. Şimdi son ilmeğimiz bu. Şu ilmek boşta. Bununla başlıyoruz. Birinci sırayı sağdan sola doğru bitirdik. Şimdi ikinci sırada soldan sağa gidiyoruz. Yani bakın böyle bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi böyle geldik. Hemen aşağı iniyoruz. Bir tane tekim var. Hemen tekimi yapıyorum. Bakın soldan sağ şeklinde gidiyorduk. Bir tane tekim var. Hatta şu altı şöyle kapatalım. Bir tane tek var. Hemen teki yapalım. Sol baştayım. Gelen ipim de bu. Battaniyem de burada. Hemen bir tane teki yapıyorum. Bakın gelen arkadaki ipi aldım. Hop çıkardım. Gördüğünüz gibi. Sonra bir tane çaprazım var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu 2 tanesini çaprazlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde değil. Kırmızı her zaman üstteydi. Sağdan sola üstte yapacağız. Görüyorsunuz. O yüzden bakın sağdaki bunun üstüne geliyor.
Tuttum buradan. İlmeğimi alıyorum arkada ipimden ve içinden geçiriyorum sırasıyla. Düzeltiyorum ilmekleri, öyle geçiriyorum. Evet, bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Sarı bölgeye geldik. 2 tane tek. 2 tane tek çıkıyorum. İlmekleri düzeltiyorum. Bakın şu ilmek, sırada gelen ilmek bu. 2 tane tek. Yine ikincisinde çıktım. Bakın. Yavaş yavaş model oturmaya başlıyor. Şimdi çaprazlamalarım var. Görüyorsunuz. Soldan sağa üste. Yani ne demek? Bakın. Görüyorsunuz, sıradaki ilmeğim bu. Arkadan gelen ilmeğim de bu. Bunları da ördük. Sıradaki 2 ilmeğim bu. Sarı bölgenin içindeki şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Şunu. Soldaki üste diyor. Soldan sağa, bakın. Şu ikisini yaptığımız zaman soldaki üste. Yani bu üste olursa bu şekilde bir çaprazlama olur. Bu arkadaki ilmeği de sırasıyla içlerinden geçiriyorum. Sırada giren ilmeği de bunun içinden geçiriyorum. Tamam. Şimdi ikinci çaprazımı yapıyorum. Bakın buradayım. Bunu yapıyorum. Sağdan sola kırmızı üstte olacaktı. Sağdan sola olan ilmek üstte. Yani bu sefer de çaprazımı bu şekilde değil. Bakın sağdaki üstteydi. Kırmızı olan her zaman üstteydi. Bakın bu elimle tuttuğumu bu şekilde üstüne atıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada bunu gerçekleştirmiş olduk. Hemen ilmeklerimi de içinden geçeyim. Şöyle çaprazlarken sakın ilmek kaybetmeyin arkadaşlar. Bazen olabiliyor, karışabiliyor tabanı kurarken. Sürekli kontrol edin elinizi. Bakın şurada bir potluk oldu sanırım. Heh, tamam. Tamamdır. Şimdi sarı bölge bitti. Ve ben sarı bölgeyi tekrar ediyorum. Ta ki son 6 ilmek kalana kadar sarı bölgeyi devam edeceksiniz. Şurayı en son 6 ilmek kalınca battaniyenin sağ baş sonunda burada yani yapacaksınız. Şimdi sarı bölgenin sonuna geldim. Sarı bölgeyi tekrar ediyorum. 2 tane tek yapmaya devam ediyorum. Bakın burayı yaptım. Burayı hemen geçmiyorum. Son 6 ilmek kalınca burayı yapacaksınız. Şimdi sarı bölgeyi battaniye ortasında tekrar ediyorum. Devam ediyorum. Tekrardan 2 tane tek çıkıyorum. Sizin daha çok ilmeğiniz olacağı için 4-5 defa sarı bölgeyi tekrar edeceksiniz. Ben 20 ilmekte anlatıyorum şu anda arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu arkadaki ilmek çaprazlama ne diyor? Sağdaki üste. Hemen şu ikisini tuttum. Bakın. Sağdan sola üste yaptım. Zaten gidişi de belli ediyor kendini. Kırmızı olan üstteydi. Kırmızı olan üstte, bakın aynı yönde. Gördüğünüz gibi. Şu ilmeğe dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Şöyle yaptığım an üstte kalıyor. Ne demek? Yönüne bakın. Bakın bu yönde. Görüyorsunuz. Bu yönde. Ve buradaki kırmızı da bu yönde. Olay o yani. Sürekli çiziminizde bakarak yaparsanız asla karıştırmazsınız. Çünkü basit. Geçirdim. Şimdi diğer çapraza bakıyoruz. Bakın buradayım. Şuradayım. Bu çaprazın üstündeyim. Bunda. Ne diyor? Tam tersi. Az önce yaptığımızın tam tersi. Yani bu şekilde değil, bu şekilde. Üstte olan ilmeğin yönü bu şekilde. Bakın elim, parmağımın yönüne bakın. Ve buranın yönü, buradaki kırmızının yönüne bakın. Bu şekilde devam. Şimdi sıradakini alıyorum yine. İlmekleri geçiriyorum arkadan. Sürdürdüğüm ipimi de şu tarafa attım ki kolaylık olsun. Sonra arkadaşlar sarı bölge bitti. Şimdi burada daha çok bir battaniye alalım olsaydı ben sarı bölgeyi işte ne diyor, tekrar başa dönecektim. 2 tane tek çıkacaktım. Sonra çaprazları yapacaktım burada. Ama benim 20 ilmekli bir battaniye olduğu için ben son 6 ilmeğe geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon 2, 4, 5 son 5 ilmek. Son ilmeğe geldiğim için ben burada sarı bölgeyi tekrar bırakıyorum ve burayı yapıyorum. Şu kısmı yapıyorum. Sizin battaniyeniz daha çok ilmekli olduğu için bu bölgeyi tekrar edin ta ki son 5 ilmeğe gelene kadar. Şimdi 5 ilmeğe gelene kadar siz örün. Videoyu burada ileri sarabilirsiniz. Ör ya da durdurabilirsiniz. Şimdi ördüğünüzü farz ediyorum. Artık sarı bölgeyi ortada tekrar ettiniz. Son 5 ilmekteyiz arkadaşlar. İkinci sıranın sonundayız. Şimdi devam ediyorum. 2 tane tek diyor. Görüyorsunuz bakın 2 tek. 1, 2.
Hemen tek çıkıyorum bunları. Bakın sıradakine tek çıktım. Tek. Şimdi çaprazım var bir tane. Soldan sağa çapraz. Hemen bu iki tanesini çaprazlıyorum. Bakın şu ikisi elimde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ikisi 1 2. Hop çaprazladım. Şu üstte olacak buradaki kurala göre. Arkadan ilmeğimi aldım. İlk önce denk gelen ilmekten geçiyorum. Yani arkada 2 ilmekten. Sonra da sırada gelen ilmeği de şu öndeki çaprazımın ilmeğinden geçirdim. Bakın oturdu ilmekler. Sonra da bir tane tekim var. Zaten bir tane kaldı gördüğünüz gibi. Sondayım. Bunu da ilmeği düzelttim ve tek çıkıyorum. Bitti. İkinci sırayı da bu şekilde bitirdik. Arkadaşlar ikinci sırayı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi şöyle düzeltip size göstermek istiyorum. İkinci sıram bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Arkadaşlar üçüncü sırayı açtım. Üçüncü sıra şuradan devam ediyoruz. Şimdi başlangıcımızı biz arkadaşlar buradan yapmıştık. Bakın şuradan şu yönde yaptık. Buradan böyle gittik. İkinci sırada başlarken buradan devam ettik. Sonra böyle geldik. Şimdi buradan devam ediyoruz ve buradan buraya gidiyoruz arkadaşlar. Zaten battaniyemizin yönü de o şekilde. Şu an sağdayız. Üçüncü sırayı yapıyorum. İlk olarak çaprazla başlıyorum. Çapraz yaparak başlıyorum. Şimdi üçüncü sırama geçtim. Görmüş olduğunuz gibi buradan gidiyoruz bu tarafa doğru. Sağdan sola gidiyoruz ve bir tane çaprazım var. Kırmızının üstü olduğuna dikkat ederek çaprazımı oluşturuyorum. Şimdi bu iki şu sıra ilmeğim, bakın karıştırmayın, parmağımla kestikten sonrası benim ipim sayılıyor. Şu da benim battaniyeme ait olan ilmekler. Şu iki tanesini çaprazlayarak başlıyorum. Şimdi çaprazımız böyle mi olacak, böyle mi olacak? Tekrar ediyorum. Kırmızı üstte, soldan sağa gelen ilmek üstte, görüyorsunuz. Bakın şundan bahsediyorum. Hemen çaprazladım gördüğünüz gibi. Soldan sağa gelen ilmek bu ve çaprazım da bu şekilde. Çaprazladım. Buradaki kurala göre kırmızı üstteydi. Hemen ilk olarak bu geliyor. O yüzden bundan sırada gelen bu ipimde ilmekten geçiriyorum. Geçirdim. Sonra arkadaki bu ikinci ilmeği de geçiriyorum. Çaprazımı kurdum. Elime düzelttim. Bakın bu şekilde çaprazı kurdum. Sonra sarı alana geldik. Sarı alanda 4 tane tek var. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane tek çıkıyoruz. Yani birinci ilmeğimi aldım. Sırada gelen ilmekten çıkartıyorum. Bakın arkada ipimi yürütüyorum. Hemen ikinci tekimi yapıyorum. Şöyle ilmekleri de düzeltin arkadaşlar. Yamuk yumuk olmasın. Üçüncü tekimi yapıyorum. Bakın. Dördüncü tekimi yapıyorum. Arkadaki ilmeğimden çıkartıyorum. 4 tane tekimi yaptım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi sarı alanda şu son çapraza geldik. Şunu yapıyorum. Hemen çaprazımı kuruyorum. Bakın şöyle şu iki tanesini alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu iki tane ilmeğimi aldım. Bu şekilde değil, bu şekilde çaprazlıyorum. Soldan sağa olan üstte kalacak. Çünkü kırmızı ilmek üstte. Hemen sırada gelen ipi, bakın karıştırmayın. Boşta olan ipi aldım. Çaprazımı kurdum. Çıkardım. Sonra arkadaki ilmekten çaprazımın diğer ilmeğini de ördüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar sarı alan tekrar ediyorum. Sarı alan bitti. Son şuradaki ilmekler kalana kadar sarı alanı battaniyede 3. sırada tekrar ediyoruz. Şimdi ben başa döndüm. Tekrardan 4 tane tek çıkacağım. Sizin battaniyenizin bu kısmı daha uzun olacak. Yani daha büyük olacak. Siz sürekli burayı başa dönüp soldan sağa doğru, pardon, sağdan sola doğru başa dönüp tekrar edin. Şimdi bunu ördük. Tekrar başa döndüm ben. Sarı alanı tekrar ediyorum şu anda. Devam. Bakın bu 1. 4 tane tek çıkıyorum. Bu 2.
Bu 3. Sol elimle işaretliyorum. Sağ ile çıkartıyorum. Bu da 4. Bakın. Şimdi şu iki tanesini çaprazlayacağız. Ne diyor? Bu şekilde çaprazlayın. Şöyle çaprazladım. Oradaki kurala göre. Sol ilmek üstte. Kırmızı olan üstteydi çünkü yönü. Hemen sırada gelenle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Çaprazlı tutun. İlk bu geliyor. Hemen boş ilmekten geçirin. Sonra da arkadakini geçirin. Örün. Şimdi buradan sonra siz yine devam edin arkadaşlar. Sarı alan tekrar başa dönüyorsunuz. 4 tane yapın. Sonra da bunu yapıyorsunuz. Sizin ilmeğiniz daha çok olduğu için devam edin. Videoyu burada durdurun. Şimdi 3. sıranın sonuna geldiniz. Farz edin. Son kaç ilmek? 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 ilmektesiniz. Şimdi burayı yapıyorsunuz. 4 bu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane tek çıkıyoruz. Sarı alanı bıraktık. 1 ilmekleri düzeltin. 2 şöyle 3 ve 4. Bakın şu ilmekte 4. ilmeğim. Evet. Ve son olarak sağdan sola bakın, şu kısmı görüyorsunuz. Şöyle. Şunu yapacağız. Şuradaki çaprazı hemencik yapalım. Sağ ilmek üstte. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu şekilde değil, bu şekilde çaprazlıyorum ve örüyorum. Bitti. 3. sıramızı da bitirmiş olduk. Evet, 3. sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi 3. sırayı da bu şekilde bitirdik. Çapraz yaparak bitirdik. Şimdi 4. sıradan devam ediyoruz. Ve buradan buraya bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın 4. sırayı da soldan sağa doğru. Zaten burada da bu şekilde. Şimdi bir tane tek çıkıyoruz. Aynı buradaki kuralı devam ettiriyorum. Sonra çapraz. Evet, başını yaptık. Sonra sarı alan yapıyoruz. Sarı alanda 2 tane tek. 1 şöyle 2. Evet. Sonra çaprazlarımız var 2 tane. Bir tanesi bu şekilde olacak. Sağdaki üstte bakın. Diğeri de bu. Soldaki üstte. Sırada gelen ilmeğim bu oluyor. Hemen onu geçirdim. Sonrasındaki ilmeğim de bu. Bakın bu şekilde. Sonra sarı alan bitiyor. Burası geliyor. Son 5 ilmek kalana kadar sarı alanı tekrar ediyoruz. Şimdi sarı alanı tekrar edelim. 2 tane tek. Sizin tabii ki battaniyeniz daha büyük. Şunu yapıyorum. Bakın zaten ilmek geliş yönü kendini gösteriyor. Bakın bu şekilde çaprazlıyorum. Diğer çaprazım. Evet bakın. Sonrasında sarı alanı yine tekrarlıyoruz. Benim son 5 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Ve bu şu kısmı yapıyorum. 2 tane tek. 1 2 çapraz. Pardon, yanlış ördüm. Şunu atladım. 2 tane tek. Çaprazı yapıyorum. Bakın sol ilmek üstte.
Evet bakın. Sonra bir tane tek. Zaten tek kaldı. Onu da böyle örüyoruz. Evet bu şekilde 4. sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi 5. sıraya geçtik. Arkadaşlar 5. sıramızda da buradan başlıyoruz ve bu yönde gidiyoruz. Hemen yapmaya devam edelim. 5. sırada 2 tane tek. Şu ilmekte 2 tane tek çıkıyoruz. 1. Hemen şuradan 2. 2 tane tek çıktı. Sonrasında çaprazlarımız var. Sarı alan. Şöyle şu 2 tanesi üstte. Arkadan geleni bu şekilde aldım. Evet. Sonra diğer çaprazımı yapıyorum. Diğer çaprazımı da bakın bu şekilde. Kırmızı olanlar her zaman üstte olan tarafta. Şu an 5. sıradayız. Şimdi 2 tane tek. Hemen şuraya 1. Bu da 2. Devam ediyorum. Sarı alan bitti. Bu kısımda sarı alanı tekrar ediyoruz. Yeniden çapraz. Zaten yönü de kendini belli ediyor. İki tane tek. 1 2. Şimdi sarı alanı siz tekrar etmeye devam edin. Son 6 ilmeğe geldiğiniz zaman bakın 1 2 3 4 5 6 son 6 ilmekte bu kısmı yapıyoruz. Şu kısım. Ne diyor? Çapraz yapıyorum arkadaşlar. Şurayı yapıyorum şimdi. Sonra diğer çaprazı. Onda da bakın şu 2 ilmek bu şekilde çaprazlanacak. Sonra 2 tane tek. Bakın zaten son 2 ilmeğim kaldı. Hızlıca onları da örelim. Umarım çok uzun bir video olmaz. Sonra bana kızıyorsunuz. 5. sıramı da bitirdim. Şimdi 6. sıradayım arkadaşlar. Şu üste koyalım. 6. sırayı yapıyorum. Bakın model çıkmaya başladı. Şimdi 6. sırada soldan sağa 3 tane tekle devam ediyorum. Hemen hızlıca yapalım. 1 2 3. Bakın 3. Sonra sarı alan çaprazımız var. Bakın bu 2 tane ilmeği çaprazlayacağız. Şurayı şöyle uzak tutalım, karışmasın. Bakın şu 2 ilmeği çaprazlayacağız. Nasıl çaprazlıyoruz? Bakın bu şekilde. İlk önce şunu alıyorum. Çıkardım. Sonra ilmeği düzeltip şu arkadakini alıyorum. Onu da çıkardım. Sonra 4 tane tek. 1 2 3 4. 4 tane tek. Sonra sarı alanı tekrar ediyorum. Başa döndüm. Çapraz. Çaprazladım. Hemen şu şekilde. Pardon, tam tersi. Bu şekilde. Kırmızı olan üstte, yani çapraz yönü bu üstte olacak. Hızlı bir şekilde
yapıyorum. 4 tane tek var. Sarı alan tekrarındayız şu anda. Üç, 4. Bu da 4 oluyor. Şu 4. Şimdi sarı alanı siz tekrar etmeye devam edin. Benim battaniyemde son 5 ilmeğe geldim. Bakın son 5 ilmek şu kısmı yapıyoruz. Çapraz, yine sol ilmek, sağ ilmek üstte. Kırmızılar her zaman üstte. Kırmızı yön. Yaptım bakın. Sonra 3 tane tek çıkartıyorum. Evet. Bitti. Arkadaşlar 6 sırada model kendini tekrarlıyor. Bitti. Şimdi tekrardan birinci kısma geçiyoruz. Tekrardan 1'e dönüyoruz arkadaşlar. Modelimiz bakın bu kadar. Tekrarını size anlattım. İsterseniz bunu ekran görüntüsü alın. Şöyle tutayım. İsterseniz bunu böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi 6. sırayı ördük. Modelimiz bakın battaniyenizin şu anda daha büyük enlemesine boyu daha büyük olacak. Böyle bir parça olması lazım elinizde. Bebek battaniyesi örüyorsanız biraz daha şöyle geniş bir şey olacak. Evet, şimdi birinci sıradan devam ediyorum. 6 bitince 1'e dönüyoruz ve buradan başlıyoruz. Ne diyor? Bakın. 2 tane tek diyor arkadaşlar. Burayla devam ediyorum. Hemen şunu da koyayım kafa karışmasın. Bakın mantık aynı. Hemen yukarıdan devam. 2 tane tek. Buradaydık en son. Değil mi? 2 tane teki çıkıyoruz. Bakın. Son ilmeğim bu. Yeni gelen ilmeğim de bu. 1. Hemen 2 taneyi çıkardım. Sarı alan çaprazla devam ediyorum. Bakın çaprazım ne yönde? Şu yönde bakın. Aynı oradaki kırmızı sağa doğru. Ben de aynı şekilde bu şekilde yapıyorum. Ve bir tane daha çaprazım var. O da diğer tarafa doğru kırmızı. Aynı onu da bakın çaprazlıyorum. Kırmızı olan üstteydi. İlmekleri sırasıyla atlamadan geçiriyorum. Bir üst sırayı ördüm şu an. Şu an 7. sıradayım ama modelimin 1. sırasına döndüm. Devam ediyorum. 2 tane tek. Şimdi devam ediyoruz ama sarı alanı tekrar ediyoruz. Şimdi burada battaniye kalan kısmında son 6 ilmek kalana kadar battaniyeyle şu sarı alanı tekrar edin. Burada sarı alanı tekrar ediyorum. Tekrar çapraz yapıyorum. Hemen. Sonra bakın bunu yaptım. Diğer çaprazı yapıyorum. Sonra 2 tane tek. Sonra tekrar sarı alanı tekrar ediyoruz. Şimdi benim son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ilmeğim kaldı. Son 6 ilmek bakın onu uyguluyoruz. Çaprazımızı yapalım. Şu şekilde çapraz yapmamı istiyor benden. Yaptım. Ve sırada gelen ilmeği de buradan çıkaralım. Sonra diğer çaprazımızı yapalım. Evet bakın. Sonra 2 tane tek. Zaten 2 ilmeğim kaldı. Görüyorsunuz. Onları da tek çıkalım arkadaşlar. Evet, 1. sıra bitti. Evet arkadaşlar, 1. sıranın sonuna geldik. Şimdi buradan 2. sıraya devam ediyorum. Yani arkadaşlar bu şekilde örerek böyle devam ediyorsunuz. Buradaki kuralları unutmayın.
Birinci sırayı ördük. Sonra ikinci sıra, sonra 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar 1'e dönüyoruz ve buradan başlayarak ilerliyoruz. Zaten modelde kendini gösteriyor. Şimdi ben bunu birazcık daha öreyim. Size kapatmasını göstereceğim şu küçük parçada. Siz bunu daha büyük, elinizdeki örmüş olduğunuz büyük battaniyeye göre, yani bebek battaniyesi veya yetişkin, ona göre ayarlayacaksınız. Ben de bu videonun sonuna çok güzel bir farklı bir bej tonuyla örmüştüm. Onu koyacağım. Bitmiş halini o renkle koyacağım. Onu daha önceden örmüştüm çünkü. Size burada modeli anlattım. Aynısını daha büyük bebek battaniyesi ebatında 8 yumakla ördüm. Onu size videonun sonunda böyle görsel olarak ekleyeceğim. Tamamı nasıl gözüküyormuş bakarsınız. Dediğim gibi şu an birinci sıranın sonuna geldik. Yani aslında 7. sıradayım ama normalde modelin tekrarında birinci sıradayım. Şimdi 2'ye geçtiğimde ne yapıyorum? İşte burayı aldım. Tek diyor, bakın. Tek diyor. Tek diyor. Tek çıktım. Bir çubuk var. İşte böyle. Sonra çapraz diyor. Çaprazımı yapıyorum. Bakın sağdaki ilmek üstte. Kırmızılar üstteydi. Ya mantık aynı. Ezberlemesiniz bile buradan izleyerek yapabilirsiniz. Sonra sarı alan 2 tane tek. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Ben şimdi bunu kamera arkasında birazcık ilerleteyim arkadaşlar. Sonra size kapatmasını göstereceğim. Siz böyle devam edin. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar 1'e döneceksiniz. Hatta şunu da şöyle alın. Ekran görüntüsü. Evet, geliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar battaniyemizi ördük, bitirdik varsayıyorum. Zaten şimdi şuraya bir yere battaniyenin bitmiş halinde koyacağım. Bitirdiğimde onun tam tersi tarafından kapatma işlemine başlıyoruz. Benim ilmeklerim burada bitti. Ben buradan kapatmaya başlayacağım. Ama sizin ilmeğiniz burada biterse buradan başlayacaksınız. Şimdi burada yeni gelen ilmekler burada olduğu için tam tersi taraftan kapatmaya başlıyorum. Şimdi bunları iç içe geçirerek soldan sağa doğru ilerliyorum. Kapatma işlemimiz de bu şekilde. Devam edelim. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldik. Şimdi burada şu kısmı şöyle yapıyoruz ve makasla kesiyoruz ya da şöyle elinizle de kopartabilirsiniz. Bu şekilde son kalan ilmeği burada içinden geçiriyorum ve daha sonrasında bunu buralarda ya bu şekilde gizleyin ya da dikin arkadaşlar. Aynı renkte bir ipiniz varsa bu şekilde dikebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Veya da böyle gizleyebilirsiniz.